Bir insanın en büyük düşmanının korku olduğu söylenir. Başarısızlığın, hastalıkların ve zayıf insan ilişkilerinin arkasında korku vardır. Milyonlarca kişi geçmişten, gelecekten, akıl hastalıklarından ve ölümden korkar. Ama korku zihninizdeki bir düşüncedir. Bu da kendi düşüncelerinizden korkuyorsunuz demektir. Küçük bir çocuk, bir oyun arkadaşı yatağının altında, onu yakalamak için bekleyen bir canavar olduğunu söylediğinde korkudan donup kalabilir. Ama annesi ya da babası ışığı açıp bir canavar olmadığını gösterdiğinde bu korkusundan kurtulur. Çocuğun zihnindeki korku orada gerçekten de bir canavar olması kadar gerçektir. Zihnindeki yanlış bir düşünceden kurtulunca korktuğu şeyin aslında olmadığını görür. Aynı şekilde korkularınızın birçoğu gerçek değildir. Bunlar sadece kötü gölgelerden oluşan bir oluşumdur ve gölgelerin bir gerçekliği yoktur. 19. yüzyılın büyük filozofu ve şair Ralph Waldo Emerson, "Korktuğunuz şeyi yaparsanız korkunuzun öleceği kesindir," demiştir. Peki ya korkuyu yenmek için en güçlü yöntem nedir? Diyelim ki yüzmekten korkuyorsunuz. Hemen günde 3-4 kere oturup rahatlayın. Derin bir gevşeme haline girin. Sonra yüzdüğünüzü hayal edin. Öznel olarak gerçekten de yüzüyorsunuzdur. Zihinsel olarak kendinizi suya yansıtıyorsunuzdur. Suyun keskin serinliğini ve kollarınızla bacaklarınızın hareketlerini hissedin. Her şey gerçek, canlı ve zihnin eğlenceli bir faaliyeti. Bu yöntem pasif bir şekilde gündüz hayalleri kurmak anlamına gelmez. Hayal gücünüzde deneyimlediğiniz şeyin bilinçaltınızda geliştirileceğini bilin. Sonrasında zihninizin derinliklerine yolladığınız imgeyi ve resmin aynısını ifade etmeye zorlanırsınız. Bir sonraki yüzme denemenizde yüzeye çıkacak olan şey keyiftir. Bilinçaltının yasası budur. Aynı yöntemi diğer korkulara da uygulayabilirsiniz. Yüksek yerlerden korkuyorsanız, dağlarda dolaştığınızı hayal edin. Bunun gerçekliğini hissedin. Temiz havanın, dağ çiçeklerinin ve heyecan verici manzaranın keyfini çıkarın. Zihinsel olarak yapmaya devam ettiğinizde, bunu fiziksel olarak da rahatlıkla ve kolaylıkla yapabilir hale gelirsiniz. Normal olmayan bir korkuyla karşılaştığınızda, dikkatinizi hemen o anda istediğiniz şeye odaklayın. İsteğinize dalın ve sadece bunu düşünün. Öznel olan şeyin her zaman nesnel olan şeyi tersine çevirdiğini bilin. Bu tavır size güven verecek ve sizi rahatlatacaktır. Bilinçaltınızın sonsuz gücü sizin için çalışır. Başarısız olamaz. Dolayısıyla sizin de huzurunuz ve güveniniz olur. Bilinçaltı telkinlere açıktır. Telkinlerle kontrol edilir. Zihninizi sessizleştirip rahatlattığınızda bilincinizdeki düşünceler bilinçaltınıza yerleşir. Bu işlem sıvıların onları ayıran gözenekli bir zarın arasından geçerek birbirleriyle karıştığı osmoza benzer. Bu olumlu tohumlar ya da düşünceler bilinçaltı alanına çöktüğünde büyüyüp kendi türlerini yansıtırlar ve siz de dengeli, sakin ve dingin olursunuz. Anormal korku, insanlar hayal güçlerinin taşkınlık yapmasına izin verdiğinde gelişir. Dünya, büyük bir felaket yaşayacağından korkan insanlarla dolu. Nadir olarak görülen salgın bir hastalıkla ilgili bir haber okuduklarında, bu hastalığı kapacaklarından korkarlar. Bazıları hastalığı çoktan kapmış olduğunu hayal eder. Tüm bunlar anormal korkulardır. Kendinizi anormal bir korkuya kapılmış halde bulursanız, zihinsel olarak tam tersini yapmaya çalışmanız gerekir. Aşırı korku halinde kalırsanız, hem durağanlık yaşarsınız, hem de zihinsel ve fiziksel bir çöküş haline girersiniz. Korku ortaya çıktığında, bilinçaltınızın temel yasalarından biri hemen korkulan şeyin tam tersini istemenize yol açar. Normal olmayan bir korkuyla karşılaştığınızda, dikkatinizi hemen o anda istediğiniz şeye odaklayın. İsteğinize dalın ve sadece bunu düşünün.
öznel olan şeyin her zaman nesnel olan şeyi tersine çevirdiğini bilin. Bu tavır size güven verecek ve sizi rahatlatacaktır. Bilinçaltınızın sonsuz gücü sizin için çalışır, başarısız olması mümkün değildir. Dolayısıyla siz de huzurlu ve güven içinde olursunuz. Korku çoğu zaman karanlıkta değil, zihnimizin en derin köşelerinde yaşar. Gözlerimizin göremediğini hayal gücümüz tamamlar. Sessizliği ise düşüncelerimiz doldurur. Belki de bu yüzden en büyük korkularımız dışarıda değil, kendi içimizdedir. Çünkü insan bazen bir gölgeden değil, o gölgenin ne olabileceği düşüncesinden korkar. Ve unutmayın, gerçek korku kaçamadığınız şeydir. Kendi zihniniz gibi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Video ile ilgili fikirlerinizi yorumlara bekliyorum.